Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Boops Birliği'nden bir oyuncunun Lig, TN ve Squad ekibinin açmış olduğu 3 eş zamanlı ralliye maruz kalmasını izliyor olacağız. Raporların hepsini aldım. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün her şeyini inceleyeceğiz bu videoda. Hatta bununla da kalmayacağız. Rally liderlerinden biri Redline. Redline bir YouTuber, aynı zamanda Rise of Kingdoms anlamında videolar yapan bir oyuncu. Yetenek ağacından tutun da ekipmanlarına kadar aldım. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Bu 4 ekibi de biz aslında Osiris Ligi'nden çok yakından tanıyoruz. Genel itibariyle son 16'ya kalan ekipler bunlar ve son 16'da da genelde çeyrek finali falan zorlayan ve yukarıya mümkün olduğunca gidebilen birlikler. Bu birliklerin bir arada olduğu bir sahne yaşıyoruz. Şehir sıfırlama üzerine yaşanılan bir sahne. Oyuncu daha önce 331 milyon güce kadar çıkmış ve şu anda 200 küsür milyon civarlarında. Birazdan zaten bunların hepsini detaylı bir şekilde göreceksiniz. Kaç puana düştüğünü de göreceksiniz. Ölü miktarını da göstereceğim. Raporlarda da rallilerin performanslarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Hatta en iş yapan rallinin de ekipmanlarını sizlerle yine paylaşıyor olacağım. Yetenek ağacını doğrudan sizle paylaşmayacağım çünkü Jiangyu rallisi en çok iş yapan oldu ve A'dan Z'ye komutan serimizde bir sonraki komutanımız Jiangyu olacak ve yetenek ağacını da orada sizle paylaşacağım. Redline'dan aldığım yetenek ağacını doğrudan sizle paylaşacağım. Hatta Redline'dan açık alana yönelik de bir yetenek ağacı alacağım ve onu da yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Raporlar kısmında bütün her şeyi değerlendiriyor olacağız. Statlarına bakacağız. Bunları sizlerle paylaşıyor olacağım. Az sonra raporlarda görüşmek üzere dostlar. Gaius'a açılan rallilerden bir tanesi lig lideri Yochai Meister tarafından açılmıştı ve rallinin güç kaybı yaklaşık 14 milyon civarındayken savunan tarafın güç kaybı 22 milyon, hatta 22,5 milyon civarında olmuş. Ölü miktarı 1.6, rallide savunan tarafta 1.8 bandında, hafif yaralı miktarı da hatırı sayılır düzeyde. 3 ralli aldığını unutmayalım. Yani buradaki hafif yaralı oranını görüyoruz ama diğer rallilerde de hafif yaralı göreceğiz. İçeriye takviye kıta verilmiş mi? Bunu diğer rallilerde gördüğümüz ağır yaralılardan çıkartabiliriz. Ama benim gördüğüm kadarıyla bulunduğu bölgede Gaius'un etrafında şehrine takviye atacak kimse yoktu. Bayrak düşmüştü. Zaten 3 tane ralliyi aldıktan hemen sonra da ralliler bittikten sonra bubble açtı ve bölgeyi terk etti. Şöyle bir bakalım içeride neler varmış, neler olmuş, statlar nelermiş. Şimdi şöyle bir baktığımızda gulamlar becerisini ekstradan kullanmışlar. Yani %20 saldırı artışı ve %20 savunma artışı varmış rallinin. Aynı zamanda burada Caesar'ın çok etkili bir becerisi var. %10 ihtimalle 3 saniyeliğine rakibin savunmasını %30 düşürüyorsunuz. %30 savunma kırmak çok yüksek bir stat kırışı. Şöyle statları kıyasladığımızda da bu tarafın okçu kullanmadığı için sağlığının düşük gelmesi çok bir şey ifade etmiyor ama eksik kaldığı, yani diğer tarafa göre stat olarak geride kaldığı yer beceri hasarında geride kalmış durumda. Yine rally beceri hasarına yönelik bir rally olmadığı için herhangi bir sorun yaratmıyor. Bu taraf biraz daha fazla beceri hasarı atmış durumda. Karşı saldırı hasarını da burada %4.5 görüyoruz Atilla Takeda'nın. Nasıl oluyor anlamadım ben bu kısmı. Burayı biraz daha açıklayıcı yapmaları lazım sanırım. Çünkü karşı saldırı hasarı çok yüksek olan bir ikili olmasına rağmen raporda Atilla Takeda'dan daha yüksek bir karşı saldırı hasarı bonusuna sahip olduğunu görüyoruz karşı tarafın. Bunun neden kaynaklandığını çok anlayamadım. İlerleyen günlerde bununla ilgili bir keşfim olursa, yani bir şekilde farkındalığım olursa size anlatırım. Bilenler varsa da söylesinler yorumlar kısmında. Çünkü Atilla Takeda'ya karşı Theodora Vuzetia'nın bu kadar yüksek karşı saldırıyla cevap veriyor olması benim biraz tuhafıma gitti dostlar. Burada Vuzetia ve Theodora'nın üzerinde bulunan ekstra becerilere baktığımızda da şu iki beceri kullanılmış. Zaten full olan komutanlar. Burada Vuzetian'la ilgili şu yorum yapacağım. Vuzetian artık birazcık emekliye ayrılması gereken bir garnizon komutanı gibi geliyor bana. Çünkü yerine gelen, yani yeni gelen garnizon komutanları Vuzetian'ın çok daha üst düzeyinde, çok daha gelişmiş haldeler. O yüzden ne yazık ki Vuzetian'ın emekli edilmesi gerekiyor gibi geliyor bana. İçeride herhangi bir şekilde kıta yok başka. Yani kendi kıtalarıyla savunmuş. Şehrin etrafında da zaten dost şehirler yoktu yani. Rallileri aldıktan sonra da bubble açıp bölgeyi terk etti. 3 tane rally aldı ve bu rallilerde bayağı büyük bir kayıp yaşamış durumda. İlk rallimiz bu şekildeydi. Bir sonraki ralliden devam edelim.
Evet dostlar, bir diğer rallimiz de TN'den Maxer tarafından açılmıştı. Maxer'ın rallisine baktığımızda ise denk bir sonuç görünüyor. Ramses Nebukadnezar'la açılmış bir ralli, rakibinde Theodora Vuzetian'la savunduğunu görüyoruz ve hani rakibin savunduğunda bu ralli biraz daha geç kalmış. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Sanırım en son bu ralli temas etmiş. Çünkü diğer raporda gördüğümüzde daha fazla asker vardı içeride. Bu ralli temas edene kadar bayağı bir, en azından hafif yaralıya düşüş anlamında asker kaybı yaşanmış. Bu ralli devreye girdiğinde çok iyi işler yapmış mı? Aslına bakarsanız diğer rallilere göre daha kısa süreli bir ralli olduğu için ve içeriye giren destek sayısını da şuradan hafiften anlayabildiğimiz üzere hani 4,5 milyon civarında falan bir içeriye reinforce atılmış. Ve rally sonuçlandığında da reinforce devam etmiyormuş. Yani bir reinforce daha girebilecek kadar asker yeri var içeride. Hani rally neredeyse eşit çıkmış diyebiliriz. Garnizon biraz daha karda kapatmış bile diyebiliriz aslına bakarsanız. Çünkü hani 3 tane rally vuran şehre okçu rallisinin böyle işte 30k karda kapatmış gibi görünmesi aslında bu rallinin çok iyi olmadığını gösterir. 3 tane rally ile bir şehre vuruyorsanız vuruyor olduğunuz ralliden daha iyi sonuçlar beklersiniz. Şöyle bir bakalım hangi beceriler kullanılmış. Burada gördüğümüz Boydica'nın becerisi var. Ekstradan düşük şans ihtimalleriyle çok yüksek hasarlara çıkabilmemizi sağlayan bir beceri. Şurada bakıyoruz. Beceri hasarını %20 bufflayan bir şey kullanmışlar. Beceri kullanmışlar. Aslına bakarsanız bu okçu rallisini çok besleyecek beceriler, bu kullanılan beceriler. Yine garnizonda aslında az önce gösterdiğimiz raporda da gördüğümüz destek becerileri yine mevcut. Okçu rallisi olduğu için buradaki okçu statlarına bakacağım. Okçu statlarında rakipten daha da üstün durumda. Hani süvari statlarında bile neredeyse hani sağlık dışında rakipten daha da üstün durumdaymış. Karşı saldırıda rakibin yine bir absürt yüksekliği mevcut. Bu şekilde bir durum var. İçeriye bir bakalım ne kadar T4 var. Bayağı da az T4 atılmış ralliye. Ağırlıklı olarak T5 kullanılan bir ralli. Daha güzel sonuç olmasını beklerdim. Belki ekipmanlarında bir sıkıntı vardı. Belki de şeyde bir sıkıntı vardı. Yetenek ağacında bir sıkıntı vardı. Tam olarak bilmiyorum ama Maxer'ın rallisinden ben çok tatmin olamadım. Hani benim yakaladığım kısımda Maxer vuruyordu ama Maxer'ın rallisi bence çok geç gelmiş belki de oraya. Yani aynı anda temas etmeyi sağlayamamışlar. O koordinasyonu sağlayamamışlar ama 3 rally şehri yakmayı başarmış olması da yani rakibe verilen zarar anlamında güzel bir koordinasyon anlamına geliyor. Bir sonraki raporla devam edelim dostlar. Evet dostlar, Redline'ın rallisiyle devam ediyoruz. Redline'ın rallisi şehre ikinci değen ralli. Bunu nereden anlıyoruz? Atilla Takeda şehre dokunduğunda 29 milyon asker vardı. Burada 27 milyon asker var. Okçu rallisi dokunduğunda buradan daha az asker vardı içinde. Okçu rallisi en son katılan ralli olmuş. Şöyle bir baktığımızda en karda kapatan ralli aslında bu ralli olmuş. 6,7 milyon güç kaybı yaşarken 15 milyon güç kaybı yaşatmış rakibe ve hani bu nereden baksanız 2,5 kat civarında bir şey, yani 2 kattan fazla bir oranda kayıp yaşatıyor rakibe. En çok beğendiğim bu rally olduğu için de ekipmanlarını da istedim, sizle paylaşacağım ekipmanlarını. Şimdi burada bir Jiangyu Maurya kullanımı var. Jiangyu Maurya kullanımı neye bağlı olarak yapılıyor? Birazcık bundan bahsedelim. Normalde öfke borusu craftlamadıysanız, yani bu öfkenizi hızlı bir şekilde arttıracak olan takıyı yapmadıysanız sizin Maurya'yı William'la kullanmanızı öneririm aslına bakarsanız. Ama öfke borusu yaptıysanız ilk becerinizden faydalanma olasılığınız oluyor. Nasıl oluyor bu olasılık? Şimdi bildiğiniz üzere mekaniksel olarak Jiangyu öfkesini doldurup becerisini kullandıktan sonra ikinci komutan direkt becerisini atıyor. İlk beceri kullanılınca, ilk komutanın becerisi kullanılınca atılıyor. Buradaki 3 saniye üzerinizde kalacak olan %40 hasar artışını bir sonraki Jiangyu becerisinde kullanırsanız eğer, burada vurduğunuz 1700 hasarı ki şehre vuruyorsunuz, tekli hedef, hasar kaybı yaşamıyorsunuz. Hani tekli hedefe vurduğunuz için bu hasarı %40 artışla şehre tekrar vurup şehri yıkmanız ve delmenizi sağlamak için öfke borusuna ihtiyacınız var. Çünkü burada %40 artışla beraber 1700'ün üzerine %40 koyduğunuzda çok yüksek bir hasara çıkıyorsunuz ki bu rally ile yapılan bir şey. Yani nerede 3 milyon 600 askerle yaptığınız bir şey olduğu için aşırı yüksek bir hasar vuruyorsunuz. Öfke borusu bu anlamda önemli oluyor. Aynı zamanda burada Redline bir beceri daha kullanmış ve bu beceri sayesinde hani saldırıya uğradığında, yani şehir tarafından ralliye vurulduğu anlarda %25 öfke 25 öfke kazanma gibi bir ihtimali var.
Attila Takeda rallisinden farklı olarak Attila Takeda rallisinde gulamlar kullanılmıştı zaten. Burada da kullanmış. Bu beceriyi kullanmış ve bu beceriden gelen ekstra stat sayesinde, yani öfke kazanımı sayesinde de Maurya'nın ilk becerisinden daha fazla yararlandığı ve rakibi daha fazla hırpaladığı bir etki yakalamış. Statlarda en çok dikkatimi çeken şey buradaki beceri hasarı fazlalığı. Bunu da ekipmanları istediğim zaman farkına vardım ki ekipmanlarda beceri hasarına yönelik olan kolye kullanılmış. Efsanevi kolye. Bu sayede beceri hasarını da çok daha yukarıya çıkarmış oluyor. Hani hem buradan beceri hasarını bufflayacak, normal saldırı karşı saldırı hasarını bufflayacak, hem de kolye ile bufflayacak. Burada gördüğünüz 1700 hasar aslında çok daha yukarılara tırmanıyor bu sayede. Böylece şehri daha da fazla diğer rallilere göre yıpratmış oluyor ve benim en çok beğendiğim ralli haline gelmiş oluyor. Ekipmanlarını da sizlerle hemen paylaşayım. Ekipmanları da bu şekilde gördüğünüz üzere savunma veren bir başlığı var. Savunma veren bir göğüslüğü var. Sağlık ve saldırı veren bir eldiven. Yine aynı şekilde sağlık veren ekipmanlar. Ağırlıklı olarak gördüğümüz burada saldırı veren 2 tane ekipman var. Biri kılıç, biri de eldivenden gelen %3 atak aslına bakarsanız. Burada beceri hasarı kolyesi var ve öfke borusu var. Hatta kendisiyle biraz daha röportaj olması adına şeyi sordum. Hani bu ralliyi gördükten sonra, Jiang'ın rallisinin bu kadar etkili olduğunu gördükten sonra Horn'u kritiklerken hani okçuya kritiklemenin pişmanlığı oldu mu sende diye sordum. O da bununla ilgili pişmanlığının olmadığını söyledi. Hani süvarinin öfke ile ilgili veya öfke yenileme ile ilgili bir sıkıntı yaşamadığını ama okçunun buna çok daha ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu yüzden de okçuya kritiklenmesi gereken bir ekipman olduğunu düşündüğünü söyledi. Zaten hani kendisinin oyuna para harcayan bir oyuncu olmasından dolayı da karma oynamasından kaynaklı olarak herhangi bir sıkıntı yaşaması gibi bir durum söz konusu değil. Hani free to play low spender hesapların karma birim oynaması şu dönemde birazcık zorlu. Çünkü teknoloji kasarken zaten zorlandığınız için hani ikinci bir birime de teknoloji kasmaya çalışıyorsunuz savaşlarda. O bayağı sıkıntılı oluyor. Diğer bir birimin hani teknolojisi biraz daha geriden takip etmek zorunda oluyor. Eğer oyuna para harcayacaksanız siz de yine aynı şekilde Redline'in yaptığı gibi hamleler yapabilirsiniz. Bu bir sıkıntı değil tabii ki. Ekipmanlar da bu şekildeydi. İlerleyen günlerde A'dan Z'ye komutan serisinde Jianghu'yu konuk ediyor olacağız. Orada bu rallinin yetenek ağacını da sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Bu video birazcık çok fazla kesmeli biçmeli oldu. O yüzden beğenileriniz benim için önemli. Birazcık uğraştıran bir video oluyor bu tarz anlamda videolar yapmak. Desteklerinizi bekliyorum bu yüzden. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.